Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Aron Nimzovic ile Joselu Capablanca arasında 1911 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu oyun bir çifti hakkında öğretici bir örnek olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz başlayalım. E4, E6, D3, D5, at D2, C5, at F3, at C6, file 2, Fil D6 hamlesi yapıyor Capablanca ama burada at F6 da tabii ki önerilebilecek bir hamle. Burada Capablanca fil D6 ile devam etmek istemiş. Şimdi burada Nimzovic kısa rokla devam ediyor. Peki biz burada tekrar at F6 hamlesini önerebiliriz. Ya da at G E7 de tabii ki olabilir. Ama burada Capablanca vezir C7 ile devam ediyor. Peki kale E1'den sonra at E7. Burada at G6 hamlesi için at E7 hamlesinin yapıldığını düşünebiliriz. Burada Nimzovic C3 ile devam etti. Kısa roktan sonra şimdi A3 hamlesinden sonra ise burada F5 hamlesi geliyor. Şimdi şah çaprazını zayıflatmış olsanız da merkezde artık bir hani girişim başlatmanız gerekiyor. Çünkü filiniz içeride kaldı. Bu piyonlar sizin filinizi yani filinizin potansiyelini kısıtladığı için artık bir hamle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Nimzovic'in buna yanıtı ise D5 almak yerine burada fil F1 oynamak olmuş. Capablanca fil D7 ile devam etti. E5, E5'ten sonra burada B4 hamlesi geliyor. B4 hamlesinden sonra ise Capablanca burada kale A E8'de devam etmiş. Peki biz burada at G6 hamlesiyle devam etsek bizim için iyi olmaz mı? Aslında iyi olmaz. Kaleleri burada karışmak bizim için hiç iyi olmaz. Öncelikle bu atı buradan sökebilmek adına hamleler yapılmalı. Çünkü burada H2 piyonuna bir baskımız mevcut. Bir orada saldırı yapmayı amaçlıyoruz. Ondan ötürü şimdi kale A E8'de artık saldırmanın yani şah kanadına saldırmanın yollarını arıyoruz. Burada Nimzovic fil B2 ile devam etmiş. B6, D4 hamlesinden sonra ise burada C4 hamlesi gelmiş. Burada artık vezir kanadını kitlemiş olduk. Tamam. Artık şah kanadına odaklanabilir miyiz diye düşündüğümüzde ise burada Capablanca'nın rakibi at C4 hamlesiyle aslında bu vezir kanadını kitleme fikrini bir nebze taş fedasıyla ya da at fedasıyla engellemiş oluyor. D C4'ten sonra fil C4 şah. Şah H8'den sonra burada at G5 hamlesi oynanmış. Şimdi burada aslında düşündüğünüzde çok tehlikeli bir hamle mevcut. At F7 ya da fil F7 hamlelerine siz kalenizi burada vermek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Peki burada Capablanca ne yapmış? Fil H2 ile devam etmiş. Önemli değil. İstediğin hamle yapabilirsin demiş Nimzovic'e. Şah H1'den sonra burada fil F4 ve burada at F7 hamlesine ise Capablanca kalesine veriyor. Önemli değil. Ben kalemi veririm diyor. Kale F7, fil F7, kale F8'den sonra ise burada fil H5 hamlesi Nimzovic'den gelmiş. Peki biz burada şimdi taş geriyiz. Bizim burada avantajımız ne diye düşündüğünüzde ise şöyle bir avantajımız var. Ama taşlarımızı tabii ki önce doğru konumlandırmalıyız. Mesela filimiz C6'da olduğunda vezirimiz D8, H4 hamleleriyle yani taşlarımızı yerleştirdiğimizde ise çok kuvvetli saldırı imkanlarına sahip oluyoruz. Ondan ötürü aslında taş geri olmanızın şu an çok bir önemi yok diyebilirim. Burada peki Capablanca nasıl devam etmiş? At G8'e devam etmiş. Peki şimdi C4'ten sonra vezir D8 bahsettiğim fikir vezir H4'e gelmek istiyor. Nimzovic vezir F3'te devam etti. Vezir H4'ten sonra vezir H3.
Ve vezir F2 hamlesinden sonra artık atağımız çok keskin bir şekilde kuvvetleniyor. Burada peki Nimzovic nasıl bir hamlede hani e, nasıl bir tedbir almaya çalışıyor? Kale E2 ile devam ediyor. Peki vezir G3 hamlesiyle vezirlere kırışmıyor muyuz? Evet, kırışıyoruz. Burada şimdi düşündüğünüzde aslında kalemiz kaldı. Tek böyle kuvvetli olarak kullanabileceğimiz ama filimiz D7'de kaldı mesela C6'ya getiremedik diye düşündüğümüzde ise burada beyazın hamlesini beklememiz gerekiyor. O da yani Nimzovic de C5'e devam etti. Burada at E'de devam ediyoruz. Sen istersen sür, istersen al benim için fark etmiyor diyoruz. Çünkü artık filimizi C6'ya oturtmanın bir yolunu aramak zorundayız. Peki burada fil F3 ile devam eden rakibe karşı Capablanca'nın cevabı ne oluyor? Burada fil B5'te bu kaleyi buradan artık bir şekilde saptırmaya çalışacağız. Kale C2'den sonra at F6 ve A4'ten sonra ise fil D3. Fil çok önemli bir yere geldi. Bu G3'teki filimiz de çok önemli bir yerde. Artık kalemizi F6, H6 ile burada hamleler yapıp şahı burada kısıtlamayı amaçlamalıyız. Kesinlikle buna rakip müsaade ederse elimizden kaçırmamamız gerekiyor. Burada kale C1 ile devam eden Nimzovic'e karşı at E4, B5, kale F6 oynayan Capablanca'ya karşı file E4 ile devam eden Nimzovic ise artık burada zannediyorum fark etmemiş olacak ki fil F2 hamlesinden sonra burada artık siz mat oluyorsunuz. Süre kısıtlılığından olabilir. Herhangi bir sebepten olabilir. Bunu fark etmemiş olsa gerek. Çünkü burada siz şah H2, kale H6'dan sonra mat ediyorsunuz. Burada başka bir tedbir hamlesi de görünmüyor. Yani nasıl devam ediyor? Fil F5 ile devam ediyor ama bir anlamı yok bu hamlenin. At F5 gibi bir hamle var. İşte G3 vesaire gibi gibi saçma hamleler mevcut diyerek Capablanca'nın fil çiftini gerçekten çok etkili bir şekilde kullandığını, bir ustalıkla nasıl fil çifti kullanılır onu gösterdiğine dair güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım öğretici bir video olmuştur. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Capablanca'nın bu fil çifti hakkındaki oyunu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.